Herkese merhaba. Umarım hayatınız keyifli geçiyordur. Bugün böcek ve özellikle örümcek korkusu olanlar için çok güzel bir bilgi paylaşacağım. Hayvanları çok sevenler olduğu gibi onlardan çok korkanlar da var. Örümceği de seven var mıdır diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, var. Mesela benim evinde büyük bir sevgiyle tarantula besleyen bir danışanım var. Önce biraz reklam yapayım. Örümcek, akrep, çıyan, köpek, kedi, her türlü hayvan korkusu için çalışma yapıyorum ve korkularınız yok oluyor. Siz de rahatlıkla hayatınıza devam ediyorsunuz. Daha önce bu korkuları için benimle çalışmış olanlar bu videonun altına yorum yazarlarsa çok sevinirim. Şimdi aklıma bir danışan öyküsü de geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Bir danışanım bahçeli bir ev almıştı ve terasında çok fazla örümcek olduğu için terasa çıkmadan kendini evin içinde yaşamaya mahkum etmişti. Bana çalışmaya geldiğinde çok ilginç bir şey oldu. Benim çalışma yaptığım yerde bütün pencerelerde sineklikler var. Sıkı sıkı. Yani içeri herhangi bir böceğin girmesi mümkün değil. Ama o gün küçük bir örümcek bizim seansa eşlik etmek için içeri girmiş. Ve çok iyi oldu. İçeri nasıl girmiş olduğuna ikimiz de hayret ettik. Yaptığım çalışma sırasında duyguyu hissetmek bu çalışmanın çok etkili olmasını sağlıyor. Ama tabii ki kedi korkusu için kedi, köpek korkusu için köpek bulamıyoruz sürekli olarak. Bu yüzden genellikle hayal ederek bu korkuyu çağırmaları gerekiyor. Bu durumda da o hayvana rastladığımızda hissettiğimiz korkunun tamamını hissedemiyor olabiliyoruz. Bu yüzden o gün gelen misafir örümceğin gelen danışana korkusuyu tam olarak yaşatması çok kıymetli oldu. Danışanım beni ertesi gün aradı. Terasa çıkıp terastaki örümceği bir bezle atabildiğini ve bunu yapabildiğine kendisinin bile inanamadığını söyleyerek teşekkür etti. Diyelim ki örümcek korkunuz var ama benimle çalışma imkanınız yok. İşte size müjde, deve kuşu yumurtası örümcekleri kaçırıyor. Ve internette de örümcekleri kaçırmak üzere hazırlanmış haliyle satıyorlar bu yumurtaları. Şimdi konunun ayrıntılarını anlatmadan önce şunu da eklemek istiyorum. Örümcek korkunuz var ve benimle de çalışma imkanınız yoksa yukarıya bıraktığım EFT uygulamaları videosunu açarak kendi kendinize örümcekten çok korkuyorum, buna rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum diyerek çalışma yapabilirsiniz. Lütfen bu çalışmayı yaptıktan sonra bana yazın. Çünkü belki başka cümleler de eklemek gerekebilir. Bu çalışmayı yaparken siz başka şeyler de hissedebilirsiniz. Yani şöyle oluyor. Mesela örümcekten çok korkuyorum diyorsunuz ama bu çok genel bir cümle. Yani tam olarak gerçekten neden korkuyorsunuz? Örümceğin aniden üzerinize atlamasından mı korkuyorsunuz? Üzerinizde yürümesinden mi korkuyorsunuz? Kimse yardım etmeyecek diye mi korkuyorsunuz? Bu korkuyla baş edemeyeceğim diye mi korkuyorsunuz? Beni ısırmasından mı korkuyorum diyorsunuz? Ya da beni ısıracak sonra alerji olacağım gibi bir korkunuz mu var? Yani bu korkunun altında soğan kabuğu gibi soydukça çıkan bir sürü başka korku olabiliyor. Bu yüzden neden korktuğunuzu iyi tespit etmeniz gerekiyor. Asıl alttaki korkuyu bulup çıkarmak çok önemli. Yani gerçekten tam olarak neden korkuyorum? Mesela kediler konusunda çalışırken o kadar çeşitli korkular çıkıyor ki kimisi sadece kedinin kendine değmesinden korkuyor. O yumuşak hissi hissetmekten korkuyor. Bazıları aniden üzerime atlayacak diye korkuyor. Bazıları tırmalanmaktan korkuyor. Bazıları ısırılmaktan korkuyor. Bir danışanım vardı mesela, yavru kediyi tuttuğunuzda böyle kemiklerini hissederiz ya, o hissi hissetmekten çok korkuyordu. Yani kedi korkusu diye genelliyoruz ama her korku kişinin kendisine özeldir ve kimsenin korkusu da gerçekte diğeriyle tam olarak aynı değildir. Bu korkuların altında yaşanmışlıklarımız, anılar ya da bize söylenmiş olan şeylerden zihnimizde yaratmış olduğumuz korkular olabiliyor. Köpek korkusu için de aynı şeyler geçerli. Yani bana hırlayacak diye mi korkuyorum, üzerime saldıracak diye mi korkuyorum, yoksa sadece bana değecek diye mi ya da ısırıp yaralayacak diye mi korkuyorum? Tam olarak neden korktuğumuzu bulup o duyguya çalışmamız çok önemli. Çünkü onu çalıştığımız zaman
artık o konudaki korkumuz gidiyor. Neyse, bu konuyu böylece kapatıyorum. Şimdi dönüyorum deve kuşu yumurtası konusuna. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Mimar Sinan da yaptığı camilerde, özellikle Süleymaniye Camii'nin inşası sırasında deve kuşu yumurtası kullanarak örümceklerin girmesini önlemiş. YouTube'a Süleymaniye Camii deve kuşu yumurtası yazarsanız ortadaki büyük avizelere yerleştirilmiş deve kuşu yumurtalarını görebilirsiniz. Yumurtaları bir süre bekletiyorlar ve o artık bozuk bir yumurta haline geliyor ve bir koku salmaya başlıyor. Ve bu koku da haşereleri, örümceklerin uzaklaşmasını sağlıyor. Ama merak etmeyin, insanları rahatsız edecek seviyede bir koku değil bu. Çok hissetmiyoruz biz yani. Koku haşereleri öldürmüyor, sadece kaçırıyor. Bu açıdan da çok güzel. Hem kendi alanımızı korumuş oluyoruz, hem de doğanın dengesine zarar vermemiş oluyoruz. Bir yumurta yaklaşık olarak 60 metrekareyi etkileyebiliyor. Etkisini kapalı alanlarda gösteriyor. Açık alanlarda koku dağılacağı için maalesef etki edemiyor. Kullanım süresine gelince bir kere alınca uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Etkisi kolay kolay kaybolmuyor. Örümceklerin yanı sıra akrep, karınca, arı gibi hayvanların da evimize girmesini engelliyor. Yalnız eğer yumurta örümceklerle dolu bir odaya asılırsa hayvanlar kokuya alışıyorlar ve gitmiyorlar. Yani önce güzel bir örümcek temizliği yapıyoruz. Ondan sonra yumurtamızı kullanmaya başlamamız gerekiyor. Biz yumurtayı astıktan sonra artık yeni örümcek gelmiyor. Ve kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. İlk olarak yumurtanın gözeneklerini kapatmamamız gerekiyor. Çünkü o zaman yumurta kusma yapabiliyor. İkinci olarak yumurtayı boyamamak gerekiyor. İnternette süs amaçlı boyanmış yumurtalar satıyorlar ama bunlar örümcek kaçırma amaçlı değil, yalnızca süs amaçlı. Bir tarafını boyadığınızda ya da kase içine koyduğunuzda yine böyle yarısı kapalı gibi olacağı için oksijen alışverişi olmayacağından yumurtaya zararı olabilir diye yapılmasını tavsiye etmiyorlar. Üçüncü olarak da yumurtayı oda sıcaklığında tutmamız gerekiyor ve ani ısı değişikliklerinden korumamız gerekiyor. Yani soba, klima, kalorifer yanı gibi yerlerden uzak durması gerekiyor. Çünkü ani ısı değişikliklerinde yumurtada kusma ve patlama yapabiliyor. Yumurtayı nasıl asacağız derseniz, makrame ile tavana asılı hallerini gördüm internette. Çok da şık duruyor. Ama ben makrame istemiyorum derseniz başka türlü aparatlar da var. Bakırdı zannediyorum. Artık orası sizin dekorasyon zevkinize kalmış. Yalnız astığınız aparatın oksitlenme yapmaması yumurtanın sağlığı açısından önemli. Bir de yumurtanın çalkalanmaması gerekiyor. Yani bir kere astıktan sonra özellikle çocukların merakından uzak tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya da kimsenin erişemeyeceği kadar yüksek bir yere asmak faydalı olur diye düşünüyorum. Bugün de örümcek korkusu olanlar için faydalı bulduğum böyle bir bilgi paylaşmak istedim. Dilerim hayatınıza katkısı olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.